Merhabalar güzel arkadaşlarım. Yeni tarifime ve yemek kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay, görsel olarak çok şık görünen katmer haşhaşlı çörekler yapacağız. Bunun için gerekli malzemeleri hemen sizlerle paylaşacağım ve yapım aşamalarına geçeceğim. Keyifli izlemeler diliyorum güzel arkadaşlarım. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hemen tarife geçiyorum. 1 su bardağı ılık sütümüz var. 1 su bardağı ılık suyumuz var. 1 paket 10 gram kuru mayamız var. Yarım su bardağı şekerimiz var. Toz şekerimizi de yoğurma kabımıza aldıktan sonra şöyle mayanın aktifleşmesi için biraz karıştırıyorum ve mayanın erimesini sağlıyorum. Maya ne kadar güzel erirse hamurumuz o kadar kolay ve hızlı bir şekilde aktifleşecektir, mayalanacaktır. 1 su bardağı sıvı yağımızı da yoğurma kabıma aldım. 1 adet yumurtamız var. Sarısını üstü için ayırıyorum. Akımızı yoğurma kabıma alıyorum ve şöyle bir çırpıyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un ekledim ama 5 su bardağı un ayırmıştım, kenardaydı. Üzerine 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledik arkadaşlar. Kaçırmayalım tarifte bir yandan anlatırken. Açıklamalar kısmına gerekli olan bütün malzemeleri ne kadar kullandığımı ölçüleriyle beraber yazıyor olacağım. Lütfen oraya bakarak faydalanın ve tam olarak tarifi oradan alın lütfen. Gördüğünüz gibi 5 su bardağı unu hamuruma ekledim arkadaşlar. Yeterli gelmedi. Hamurumu tezgaha aldım daha rahat yoğurabilmek için. Sonrasında yarım su bardağı kadar daha un kullandım ama benim kullanmış olduğum un sizinle aynı miktarda olamayabilir. Çünkü unun kıvamına göre, markasına göre hamura vereceği hacim değişecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde ediyoruz arkadaşlarım. Hamurun kıvamını da az sonra size göstereceğim. Tezgahta hamuru çok fazla soğutmadan böyle hızlı hızlı yoğuruyorum. Bu videomu oldukça hızlandırdım sizlere her detayı gösterebilmek için. Hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde ettik. Yoğurma kabıma aldım. Üzerine şöyle 1 adet buzdolabı poşetini yırtıp üstüne kapatıyorum arkadaşlar. Hamurumuz bu şekilde çok daha hızlı mayalanacaktır. Kenara mayalanması için alıyorum. 1 paket ezilmiş haşhaşımız var. Çırpma kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağımı aldım. Güzel bir şekilde toz şekerimizi ve cevizimizi eklemeden önce karıştırdım. Bu şekilde çok daha kolay oldu. Diğer türlü karıştırmak birazcık zor oluyor bütün malzemeleri ekledikten sonra. Şöyle haşhaşla sıvı yağı buluşturduktan sonra tamamen ezdikten sonra 1 su bardağı çekilmiş cevizimizi ekliyorum. 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. Dilerseniz yarım su bardağı şeker kullanabilirsiniz. Oldukça tatlı bir çörek oldu arkadaşlarım. Burada sizi uyarmış olayım. Daha az şekerde yarım su bardağı kadar da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık sosumuz hazır. Hamurumuz da mayalandı. Şöyle üzerindeki poşetimizi alalım ve hamurun kıvamına bir bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki hamuru hızlı hızlı ve güzel bir şekilde yoğurmak gerçekten hamurun kıvamını çok değiştiriyor. Bakın tezgahıma aldım. Hemen şöyle kalın bir rulo şekline getiriyorum hamurumu. Artık hamurumuzu eşit parçalara bölme aşamasına geçiyorum. Toplam 6 adet parça elde ediyorum arkadaşlar. Her bir bezeyi elimle yuvarlıyorum. Biraz büyük bezeler olduğu için elimde yuvarlamakta zorlandım. Bezelerin de aynı büyüklükte olmasına dikkat etmeye çalıştım. Çok da hani böyle irili ufaklı olmasın, birbirine yakın bezeler olsun. Eğer yaparsanız ve tarifimin sonucunu nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarınızda, sosyal medyalarınızda videolarımı paylaşabilirsiniz. Şimdiden destek olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her bir bezemizi pasta tabağı büyüklüğünde açabiliriz. Çok fazla büyütmenizi tavsiye etmem. Yani bir 30 santim falan açmayın lütfen. Videolarımı beğenip destek amaçlı emoji de olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi her daim bekliyorum. Sizlerle çok güzel tariflerle buluşmak için çabalıyorum. Umarım kanalıma destek olursunuz.
Nereden izliyorsanız oraya kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bezelerimi açtım, hazırladım. Artık hamurumuzu bütünleştirme zamanına geldik. İlk bezemizi, açmış olduğumuz bezemizi şöyle yuvarlak bir borcam kullandım arkadaşlar. Alıyorum. Üzerine haşhaşlı karışımdan kaşık yardımıyla gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde sürmeye çalışıyorum. Siz de bu aşamada lütfen dikkat edin. Her yerine gelmesine özen gösterin. Özellikle köşelere daha fazla getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hamurun bütün işlemi bittiği zaman en sonunda göreceksiniz kenarlarda birazcık boşluk kalabiliyor. O yüzden köşelere kadar getirmeye dikkat edin arkadaşlarım. Hamurumuz yumuşacık. Pamuk gibi. Gerçekten açmakta falan hiç zorlanmadım. Siz de zorlanmayacaksınız. Son parçamı da artık borcamıma ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir 5-10 dakika falan dinlenmesi için kenarda bekletiyorum. Hamurumuz yumuşacık olduğu için şekil vermek de kolay oluyor. Kenarlarda boşluk kaldığında güzelce çekiştirebiliyoruz. Üzerine buzdolabı poşetini örttüm ve 5-10 dakika beklettim. Tezgahıma ters çevirdim ve gördüğünüz gibi elimle çekiştire çekiştire, eze eze büyütebildiğim kadar büyütmeye çalışıyorum. Çok fazla büyütmenizi tavsiye etmem. Fazla büyütmenizi tavsiye etmem. Çok fazla inceltmeyin. Benim yapmış olduğum ölçü zaten gerekli büyüklükte oldu. Siz de açarken büyüklüğünün farkına varırsınız arkadaşlar. Kenarlarını, özellikle kenarlarını bastırdım. Haşhaştan bahsetmiştim ya, bakın kenarlarda biraz beyazlık kaldı. Böyle ortadan bastıra bastıra, kenarlardan bastıra bastıra büyütebildiğim kadar büyüttüm. Bir rulet yardımıyla önce 4'e, sonra 8'e, sonrasında tekrar aralardan bölerek şekil verme öncesi işlemi tamamlamış oldum. Toplamda 16 adet açmamız çıktı. Katmer çöreklerimiz çıktı diyeyim. Pardon, yanlış söyledim. Gördüğünüz gibi sarıyorum arkadaşlarım. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye ayarladım. Sıcak fırına süreceğiz. Tepsi mayası yapmayacağız arkadaşlar. Zaten bu işlemleri yaparken hamur mayalanmaya devam ediyor. Böyle çöreklerimizi sararken hamuru hafif kendime doğru çekiştiriyorum. Daha da incelmesini sağlıyorum. Siz de bu noktaya dikkat edersiniz yaparken. Eğer tariflerimi yaparsanız, denerseniz yorumlar kısmına nasıl bulduğunuzu, sonucu mutlaka yazmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü birçok arkadaşım yorumlara bakarak memnuniyet ne derecede olduğunu öğrenerek ona göre yapmaya karar veriyor. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime hazırlamış olduğum haşhaşlı çöreklerimi gördüğünüz gibi diziyorum. Toplamda 16 adet çıktı. Üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürüyorum ve bekletmeden fırında pişirme aşamasına geçiş yapacağız arkadaşlarım. Umarım beğenirsiniz. Umarım tariflerim size, mutfağınıza, damak tadınıza hitap eder. Nasıl tarifler olmasını istersiniz kanalımızda? Onları da yorumlar kısmına yazarsanız, özellikle istediğiniz bir tarif varsa yazarsanız yapmaya çalışırım. Artık 180 dereceli fırına pişirmek için gönderiyorum ve pişirdim. Birazcık fazla tuttum arkadaşlar. Annemle konuşuyordum. Babam rahatsız. Birazcık sohbete daldım ve çöreklerimi fırında birazcık unuttum. Hafif böyle yanık gibi görünüyor ama aslında yerken yanık tadı almıyoruz. Bu sebepten dolayı sizlerle paylaşmamak istemedim. Siz lütfen pişirirken birazcık daha kısa tutun. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Pişirme özelliği farklıdır. Özellikle yumurta sarısı olduğu için birazcık yanık gibi görünüyor. Artık doku testine geçebiliriz arkadaşlarım. Bakın keserken bile ayrıldı. İçinin katmanlarını göstereyim. Ben yine sıcak sıcak kestim arkadaşlar. Beklettiğiniz zaman hamurunuz piştikten sonra eğer parçalamadan önce bekletirseniz o ilk sıcaklığı çıktığında sonuç her zaman memnun eder. Ben birazcık acele ettim yine. Hemen sizlerle buluşturmak istedim. Gerçekten lezzeti muazzam. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gönülden tavsiye ederim. Buraya kadar
Benimle geldiyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşene dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.